Evet arkadaşlar, merhaba. Biraz size sahteleri tanıtalım dedik. Özellikle turna sahtelerini. Bunlar sevgili Caner arkadaşımızın Striper'ın NG'leri. Yine Striper'ın diğer bir modeli. Burada yine birkaç Striper modeli var. Burada Jackson'un modeli ve bu da Sürkeç'in modeli. Yine birkaç tane burada çeşitli farklı renklerde rapala modelleri var. Derin dalanlar. Bunlar 3 metre 4 metre arası dalıyor. Yine burada 2-2,5 metre arası dalanlar Sürkeç modeli, rapala modeli. Yine burada Sürkeç'in güzel bir karpuz desen modeli var. Tiger desen dediğimiz model. Burada yine rapalanın farklı renkleri. Bu renklerle suda kalmak da mümkün. Ben bu renkleri, mesela şu tip renkleri daha çok denizde kullanmayı tercih ediyorum. Tabii iğnelerini değiştiriyorum. İğneler VMC ama açıyor. Fudo veya Owner takıyoruz daha sonra. Yine burada Usami'nin combo popları var. Bu çok tehlikeli bir şey. Bayağı bir eskitmişsiniz bunu. Bu da çok tehlikeli. Üzerinde diş izleri bayağı hala duruyor. Bunlar Jackson'un derin dalan modelleri. Fena iş yapmayan modeller. Bunlar yeni, Storm'un yeni getirdiği modeller. Gayet başarılı. Kırmızı kafası. Yine gayet başarılı. Jackson'un modelleri tekrar. Tersini çevirdiğimizde Sebil'in bu iki modeli bizim tuttuğumuz modeller. Ya bunun henüz daha çok fazla bir verim almayı başaramadık ama yani alacağımızı ümit ediyoruz. Yine burada Storm'un birkaç modeli var. Yine beğendiğimiz bir model. Bunlar yeni deneme aşamasında balık aldık ama henüz tam olarak diğerlerini ezip ezmediği konusunda bir yorum yapmıyoruz. Zamanla belli olacak. Yine Rapala'nın 1,5-2 metre arası dalan Husky Jerk modeli. Burada Savager Foreplay'ler var. Savager Foreplay'ler su üstünde çok başarılı malzeme. Fakat son gelen, örneğin işte bunlara biliyorsunuz kafa adapte ediyoruz. Kafa adapte ettiğimizde yanlamalar oluyor. Ben geri verdim çoğunu. Ama su üstünde hala çok başarılı bir malzeme. O konuda bir lafım yok Savager'a. Ama son gelen partide kafalarda büyük sıkıntılar var. Burada yine farklı su üstü, Sebil'in su üstüsü, yine Jackson'un 1 metre civarı gelen, yine özellikle çamur sularda kullanabileceğimiz bir renkte bir malzeme. Bu da River to Sea'nin. Bu Striker'ın bir malzemesi, çok ümitliydik renginden itibaren. Ama hiç iş yapmadı. 1,5 metre bir daları var. Burada kaniballar, yine Savager'ın kanibalları var. Farklı. Bu ikisi levrek için buraya karışmış ama burada kanibalların modelleri var. Savager kaniballar. Bunlar da iş yapan malzemeler. Yani bunlarla çok balık alan arkadaşlarımız var. Biz fazla üzerine düşmüyoruz ama alan var. Yine devam edersek, burada genel anlamda levrek sahtelerimiz var. Genelde levrek çantamız. Su üstüne yakın levrek sahteleri. Yine burada Husky Jerk'in çeşitli modelleri var. Burada Spro'nun yeni bir modeli var. Pike Fighter diye. Yani turna üzerine yapılmış bir malzeme. Çok derin 5 artı dalıyor. EG'leri hiçbir zaman yabana atmadık. EG'ler, yani Striper'ın EG'leri her zaman derin sularda ciddi işler yapan malzeme. Yine karışık burada Rapala, Spro, Sebil karışık malzemeler var. Su üstü malzemeler, özellikle Usami Combo Pop son zamanlarda en çok tuttuğumuz malzemelerden. Savager'ın su üstü, biraz suyun altından gelen yine modelleri, farklı modelleri.
Yine Usami'nin su üstü modelleri. Burada özellikle silikonlarda Storm çok başarılı. Yani gerçekten kızıl kanatla birebir yapmış malzemeyi. Diğer modelleri de çok başarılı. İşte kefale benzer. Genelde mesela balıkların üstü böyle siyah değildi. Böyle bir koyu yeşile yakındır aslında. Özellikle işte gümüş balık, kefal gibi balıkların. Baktım, dikkatli bakarsanız bu renge benzer. Çok başarılı bir sahte bence. Bu da bayağı bir perch. İyi bir perch benzetmesi olmuş ama renklerinin açık renk olması her türlü iş yapacağını gösteriyor zaten. Şu kavun içi reke de benim sevdiğim şeyler. Burada yine Storm'un farklı, daha çok işte daha büyük balık veya yayın balığını atabileceğimiz sahteleri var. 1-2 modeli. Yine kaniballar, Savacı'nın kanibalları var. Storm'un malzemeleri var. Bu tip işte Remixon gibi firmaların yaptığı malzemeler de var. Daha uygun fiyatta. Ama iş yapabilen malzemeler bunlar da. Burada kaşıklarımız var. Kaşıklarımız çok fazla aslında. Birkaç tanesini ayırdık. Bunlardan stok yapmayı tercih ediyoruz. Çünkü bir firma getirdiği zaman diğeri, yani o firma bir daha aynı kaşığı getirmeyebiliyor. Böylelikle biz de getirdiklerinde ellerinde ne kadar varsa onları almayı tercih ediyoruz. Burada kullandığımız özellikle şeyler var. Liderler var. Çelik liderler. Bu Dramon bir çelik lideri 7 kilo çeker ama çok ince bir malzeme. Tabii Türkiye'de maalesef yok. Dışarıdan getirdik. Türkiye'de damın malzemeleri vardı. Çok güzel. Kevlar üzerine. Kevların içerisinde çelik tel var. Çok başarılı bir lider bu da. Burada yine damın çelik teli. İnce ve yani kırılması çok zor. Yumuşacık bir malzeme. Bu da çok beğendiğim bir malzeme. Panelin yine kevlar üzerine, kevlarla beraber sarılı çelik teli var. Bu çok başarılı değil ama genel anlamda damın çelik teli hem ince hem de çok çabuk katlanmayan bir malzeme. Drenam'da kilosuna göre, yani mikro filamentlerden oluşan bir çelik tel. Çok ince. Harika bir malzeme. Yine burada birçok kaşık, su üstü kullandığımız sahteler, geride kalanlar bunlar. Herkese teşekkürler. Yine burada tabii sudak ve işte perch için kullandığımız bazı malzemeler, cik kafalar, işte derin dalanlı sudak renkleri, bazı yayın için bazı derin dalar, sahteler. Burada birkaç küçük perch için malzeme. Şimdilik bunlar.